Efendim şimdi Roketsan'ın Türkiye içinde çok sayıda önemli çalışmaları var. Ama yurt dışında yaptığı çalışmalar biraz onun önüne bile geçebilir gibi görünüyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiğiniz bütün silahlar dünya çapında talep görüyor. Evet. İlk olarak Asya Pasifik bölgesindeki gelişmeleri duysak, Roketsan bu bölgede Bangladeş, Filipinler, Malezya, Endonezya, buralarda ne tür talepler görüyor, ne tür çalışmaların içinde? Stratejiniz ne bu bölgeye ilişkin? Aslında Roketsan'ın ürünleri değil sadece, Türk savunma sanayi ürünlerinin sahadaki başarılarına paralel olarak dünyanın geneline yayılan bir teveccüh şu anda Türk savunma sanayi ürünlerine var. Ve bu bizim için çok büyük bir potansiyel oluşturuyor. Özellikle Roketsan olarak bizler gelirimizin %50'sini ihracattan elde etmek üzere bir stratejik plan oluşturduk. Bu planın en büyük parçası aslında Türk savunma sanayi ihracatını üst sıralara çıkartmak için koordineli ve işbirlikleriyle çalışmak. Bizim odaklandığımız alanların en önemlilerinden bir tanesi de Asya Pasifik bölgesi. Bu bölgede gerçekten Türkiye'ye hem stratejik olarak yakın olan, Türkiye ile iyi ilişkileri olan, aynı zamanda da savunma harcamaları giderek yükselen ülkeler var. Bu ülkeler Roketsan için ve Türk savunma sanayi ürünleri için iyi bir pazar. Ve bu pazarda da sadece pazar olarak bakmıyoruz. Dost ve kardeş müttefik ülkelerle Türkiye'nin mevcut kabiliyetlerini paylaşmak, onların da silahlı kuvvetlerine benzer sistemleri tedarik etmek için çalışmalarımıza, var gücümüze devam ediyoruz. Malumunuz Asya Pasifik adalar ülkelerinin olduğu bir bölge. Deniz ağırlıklı sistemlerin özellikle pazar paylarının yüksek olduğu kısım. Bu anlamda bakıldığında bizim platformlarımız, denizdeki platformlarımız Milgen başta olmak üzere bu bölgede ciddi bir potansiyel yakalıyor. Bununla beraber Atmaca gibi, Çakır gibi gemi savar füzelerimiz ve kıyı savunma sistemleri, hava savunma sistemleri, özellikle İHA'larla beraber, SİHA'larımızla beraber MAM-L, MAM-C hatta MAM-T ürünleri de o pazarda ciddi bir talep görüyor. Şu anda görüşmelerimiz de devam ediyor. Yakın zamanda inşallah güzel ve hayırlı haberleri de milletimizle paylaşma fırsatını bulacağız. Bölgeye, Asya Pasifik'e baktığımız zaman Amerika ve Çin özellikle bölge ülkeleri üzerinde etkin pazarı kapatmış durumdalar. Evet. Neredeyse. Evet. Peki Türkiye'nin ve Roketsan'ın burada bölge ülkelerine verebileceği önemli bir avantaj ne, fark ne olur? Türkiye'nin aslında savunma sanayi ürünleri yüksek teknoloji içeren ve en güncel teknolojilerle kabiliyetleri artırılmış ürünler. Bu ürünlerin kabiliyetleri de özellikle son dönemde çok ciddi şekilde sahada kendisini ispatlıyor. Buna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ürünleri kullanmaktaki başarısı da eklenince dünyada muadil ürünlerle, benzer ürünlerle fiyat avantajını da beraberinde koyduğumuzda çok ciddi bir potansiyeli bizim için açıyor açıkçası. Özellikle yerel katkının da artırılması için Türkiye'nin sunmuş olduğu çözümler, oradaki ihtiyaçlara yönelik olarak özellikle yapılan çalışmaların bütünleştirilmesi ve mevcuttaki problemlere her ülkeye özgü çözüm bulabilme kabiliyeti Roketsan'ın ürünlerini diğer ülke ürünlerinden ayrıştırıyor. Aslında bu söylediğim şey Türk savunma sanayinin geneli için de geçerli. Her ülkenin kendine yönelik, kendine özgü problemleri var ve bu problemlere sadece bir ürün satma mantığıyla değil, problem çözme, kabiliyet artırımı gözüyle baktığımızda çok ciddi bir potansiyeli önümüzde açıyoruz. Roketsan'ın en büyük artılarından bir tanesi de sadece ilk maliyet açısından değil, ilk satış açısından değil, satış sonrası eğitim, yani bir ürünün bütün hayat döngüsü boyunca desteğini verebilecek ve bununla ilgili de kurumsallığını tamamlamış bir ürün sağlayıcı olarak bu pazarda ciddi bir ilgi görüyoruz açıkçası. Bu aslında bizden ürün alan, memnun olan müşterilerin de gösterdiği teveccüh doğrultusunda da giderek de artıyor. Biraz sorunlara çözüm getirmekten bahsettiniz. Bu durumda hazır raftan almak yerine, on the shelf dediğimiz hazır raftan yerine biraz terzi işi çözümler getirmeyi konuşuyoruz galiba. Şöyle, aslında bizim ürünlerimiz kendisini ispatlamış ürünler olarak dünya pazarında ilgi görüyor. Ancak bu ürünleri değişik platformlara entegre etme kabiliyeti, bunu servis olarak, hizmet olarak sunma. Çünkü her ülkenin kendi elinde envanterinde olan platformları var.
Şimdi siz sadece ben bu platforma entegre olurum, batılı ülkelerin yaptığı gibi sadece ben kendi platformumda bir çözüm oluşturabilirim diye bir kıstasla gittiğinizde karşı tarafın realitesinden uzak bir çözüm oluşturuyorsunuz. Ama özellikle ellerindeki kabiliyetleri, savaş yönetim sistemlerini, gemilerini, hava araçlarını sizin mühimmatlarınız ve donanımlarınızla entegre edecek şekilde bir hizmet sağladığınızda aslında önünüze çok büyük bir pazar açılıyor. Yani biz kendi mühimmatlarımıza ve teknolojimize kendimiz sahip olduğumuz için herhangi bir platforma müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda, harekat ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon yapıp kabiliyet artırımını sağlayabiliyoruz. Tabii bu Dışişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızda koordineli olarak izinler doğrultusunda bunları yapıyoruz. Ve bu da gerçekten karşı tarafta kendi sistemlerini etkin olarak kullanmak isteyen ülkeler nazarında da ciddi bir değişik bir hava yaratıyor. Pozitif bir hava yaratıyor. Roketsan olarak, Türkiye olarak bizim sağladığımız en büyük esneklik bu. Peki bölge ülkelerinden önemli bir ülke Pakistan. Türkiye'nin çok ciddi ilişkileri var, çok köklü ilişkileri var. Evet. Pakistan'la Türkiye arasında Roketsan özelinde ilişkileri nasıl tarif edebiliriz? Orada çünkü Pakistan'ın pek çok ihtiyacı var. Doğru. Zırh, güdüm sistemleri, arayıcı başlıklar, Roketsan'ın çok etkin olduğu, kendini ispatlamış olduğu. Son dönemde yaşanan Pakistan'da bir takım siyasi gelişmeler var. Bunların size bir etkisi var mı? Nasıl bir vizyon görüyorsunuz? Pakistan ve Türkiye iki kardeş ülke. Yani tarihten gelen bir ortaklık ve iş birlikteliği var. İnsanlar, halkları birbirlerine çok teveccüh gösteriyorlar. Bu ilişkinin yönetimlerle falan bir ilgisi olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Pakistan ve Türkiye her zaman birbirlerini destekleyen iki ülke olacaktır. Geçmişte de böyleydi, bundan sonra da böyle olacaktır. Özellikle tank savar tarafında, zırh çözümlerinde, İHA çözümlerinde ve bunların mühimmatlarında biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanmış olduğu sistemlerin benzerini dost ve kardeş ülkemiz Pakistan'a da sunuyoruz. Onlarda da bu konuda ciddi bir talep var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir kısım sistemleri zaten halihazırda savunma sanayi ürünü olarak onlar kullanıyorlar. İşte Milgemler en başta olmak üzere. Denizaltı modernizasyonunda Türkiye çok ciddi bir katkı sağladı Pakistan'a. Yine mühimmatlar tarafında da tank savar, zırh çözümleri tarafında da görüşmelerimiz devam ediyor. Dediğim gibi Pakistan bizim için bir pazardan ziyade dost ve kardeş bir ülke. Güçlü Pakistan, güçlü Türkiye'ye destek verecek en önemli unsurlardan bir tanesi. Azerbaycan gibi, Pakistan gibi ülkelerin Türkiye savunma sanayiyle yakın ilişki kurmaları aslında bu güç birlikteliğini çok farklı bir noktaya taşıyor. Ve o güç birlikteliği Türkiye'de bu dost ve kardeş ülkeleri de çok ciddi bir güç çarpanı ekliyor diye düşünüyorum. Şimdi hem Asya Pasifik üzerinden soruyorum hem Karadeniz üzerinden soracağım bir soru var. Asya Pasifik'te Hindistan ve Çin donanmaları hızla büyüyor. Evet. Diğer yandan Karadeniz'de geçtiğimiz bir hafta kadar önce 13 Nisan'da bir Moskva gemisinin gemi savar füzesiyle vurulmasını gördük. Roketsan'ın atmacası var ve şimdi yeni bir de Çakır'ı var. Doğru. Bölgeye yönelik hem Asya Pasifik'e hem diğer ada ülkelerine yönelik kendini deniz kıyısında deniz tehdidine açık ülkelere yönelik bir stratejisi var mı Roketsan'ın, bir çalışması var mı? Elbette var. Özellikle deniz tarafındaki platformlar Roketsan'ın öncelikli kendisine aslında potansiyel olarak gördüğü alanlar. Sadece denizin üstünde değil, denizin altında da biliyorsunuz Akya, ağır sınıf torpido, Orka, hafif sınıf torpido çözümleriyle Roketsan kendisini çok farklı bir noktaya taşıyor. Özellikle su üstünde atmaca gemi savar füzemiz, karaya konuştuğu kara atmaca, kara hedeflerine de angaja olacak kara atmaca çözümü ve kıyı savunma sistemi olarak atmaca ve çakırı beraber kullanabilen kıyı savunma sistemimiz. Aslında bunların hepsi bir arada bakıldığında ada ülkeleri denizde ağırlıklı olarak donanması bulunan veya deniz konusunda savunma ihtiyacı olan ülkeler için maliyet etkin, esnek ve modern bir savunma çözümü oluşturuyor. Bu açıdan baktığınızda aslında güçlü donanma tehdidi altında olan bütün ülkelere çok ciddi bir kendini savunma kabiliyeti kazandırıyor bu bahsettiğim sistemler. Maliyet etkin olması
ve ondan sonraki süreçte de hayat boyu aslında maliyetinin düşük olması bu anlamda tercih edilme gerekçelerinden biri oluyor. İşte Asya Pasifik bölgesi bu anlamda baktığımızda bizim en büyük pazarlarımızdan bir tanesi. Orada da ciddi bir çalışma yürütüyoruz Roketsan olarak. Ancak özellikle denizdeki sistemlerde Roketsan olarak çözüm sağlamaktan ziyade Türkiye'deki platform üreticileriyle de ortak çözüm sağlamak üzerine de çalışmalarımız var. Bunun en büyük artısı Türkiye'nin topyekün bir savunma sanayi ihracatına gitmesi ve bu konudaki özellikle uluslararası alandaki konumunu sağlamlaştıracak hamleler atmasına yol açıyor. Burada da en büyük destekçimiz tabii Savunma Sanayi Başkanlığımız. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda Türk savunma sanayi olarak uçtan uca çözümler, platformdan füzesine kadar, radarına kadar entegre bir çözümü bu alanda ihtiyaç duyulan her ülkeye aslında sağlayabilecek kabiliyetteyiz. Tabii Dışişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızın vermiş olduğu izinler doğrultusunda bu çalışmalar sürdürülüyor ve bununla da ilgili çok yakın zamanda da güzel haberler alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Bu kıyı savunma sistemleri için Asya Pasifik dedik aslında ama Afrika ya da başka ülkelerde, bölgelerde var mı sizin için? Deniz tehdidi olan aslında donanma tehdidi altında olan bütün ülkeler, denize kıyısı olan bütün ülkeler kıyı savunma sistemleri konusunda bir pazar ihtiyaçları var. Bu kabiliyet gerçekten savunma konusunda çok büyük artı sağlıyor bu ülkelere. Özellikle donanmasına yatırım yapma konusunda sıkıntı çeken, düşük bütçelerle hareket eden ülkeler için kıyı savunma sistemleri aslında denizden gelen tehditlere karşı kullanılabilecek maliyet etkin çözümler oluşturuyor. Peki Çakır Atmaca'dan çok daha küçük ama Evet. içerdiği A merkezli muharebe yeteneği nedeniyle daha çok bence bilemiyorum Doğru. şeyinize çok daha etkin olmaya, maliyet etkin sonuç getirmeye açık bir sistem. Bunu özellikle ön plana çıkarttığınız bir stratejiniz var mı? Bir de ülkeler bu tür A merkezli muharebe yeteneklerine herkes hemen açık olmayabiliyor. Bu önemli bir modernizasyon, bir mental olarak bir Doğru. gerektiriyor, hazırlık gerektiriyor. Doğru. Burada bir çözüm öneriniz var mı? Siz ne getiriyorsunuz? Aslında sadece Çakır özelinde değil, Atmaca'da A merkezi yeteneğe sahip bir füze olarak şeyini devam ettiriyor, varlığını devam ettiriyor. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kullanım olarak da çok ciddi bir talep alan bir füzemiz. Çok modern bir füze. Yani baktığınızda o sınıfın en modern füzelerinden bir tanesi. Çakır ve Atmaca beraber kullanılma çok uygun olan platformlar. Atmaca daha çok ağır ana muharip gemilerine karşı kullanılabilecek bir füze. Ama Çakır daha düşük maliyetli, daha küçük ama çok daha üstün A merkezi yeteneklere sahip, sensörlere sahip bir platform olarak öne çıkıyor. Çakır'ı farklılaştıran en önemli nokta çoklu platformdan atılma yeteneği. İHA'lardan, kara araçlarından, deniz savunma sistemlerinden, kıyı savunma sistemlerinden, deniz araçlarından, İDA'lardan, SİHA'lardan hepsinden çok rahatlıkla atılabilecek ve çoklu olarak atılıp sürü saldırısı yapabilecek bir teknolojiye sahip. Bu anlamda bakıldığında diğer muadillerinden ayrışıyor. Maliyet etkin bir çözüm sağlıyor. Ama kıyı savunma sistemlerinde de, gemilerimizde de kıyıdan atılan kara versiyonlarında da çoklu kullanımı Atmaca ile Çakır'ın birlikte hibrit olarak kullanımını da biz konsept olarak şu anda çalışıyoruz. Yani bir kıyı savunma sisteminden hedefin türüne göre hem arayıcı başlığını farklılaştıracak hem de sınıfını farklılaştıracak hedef seçimine uygun füzenin angaja olmasını sağlayacak çözümlerimiz bizi şu anda farklı bir noktaya taşıyor. A merkezi yetenek altyapısına sahip olma zorunluluğu da getirmiyoruz. Aslında Atmaca ve Çakır çözümü, sistem çözümü olarak bakıldığında bu yeteneklerin her birini paket olarak kullanıcıya sunacak bir yapıda olacak. Yani çok büyük dönüşümler, çok büyük değişimler gerekmeyecek. Ama bu yapının yaygın olması, bu sistemlerden elde edilecek olan aslında yararın üst noktalara çıkartılmasını sağlayacak bir artı avantaj olarak ortaya çıkıyor. Karaok'a gelirsek tek elin kullandığı anti-tank savar füzesi çok önemli bir çalışması Roketsan'ın. Son dönemlerde
özellikle Ukrayna'da bu benzer sistemlerin ne kadar etkin olduğunu gördük. Oysa aynı zamanda Asya Pasifik'te de bu çok ihtiyaç duyulan bir Doğru. sistem. Bu konudaki çalışmalarınız ne aşamada? Aslında Ukrayna'daki çatışmalarda sadece taşınabilir tank savar silahları değil, aslında taşınabilir Manpads hava savunma sistemlerinin de çok ciddi bir katkısı olduğunu gördük hep beraber. Bu anlamda Roketsan'ın en yeni ürünlerinden olan Karaok ve Sungur, muadillerinden ayrışan özellikleriyle ve sahadaki etkinliğini kanıtlamış ürünler olarak dünyada çok ciddi bir pazara sahip olacak. Şu anda bu yıl içerisinde Sungur teslimatları Türk Silahlı Kuvvetleri için devam ediyor. Karaok da bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılacak. Bunların çok ciddi bir pazarı var. Çünkü çok kullanımı rahat, kolay ve özellikle teker seviyesinde çok ciddi bir savunma unsuru oluşturan silah sistemleri olarak ön plana çıkıyor. Bunun da etkilerini zaten yakın zamanda gördük. Sizler de biliyorsunuz. Bu etkiye paralel olarak aslında dünyanın birçok ülkesinde bu tip silahları edinme, bu tip savunma sistemlerini envantere katma doğrultusunda bir istek ve talep var. Bu talepten de Roketsan olarak bizler payımızı alıyoruz. Bize de gelen çok ciddi talepler var bu konuda. Bunları da inşallah önümüzdeki dönemde değerlendirip sonuca bağlamayı istiyoruz tabii ki. Bugüne kadar Türkiye'nin ihracatı konuşulduğu zaman daha çok Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu'yu konuşuyorduk. Rusya-Ukrayna savaşında görülen bir belki değişim var, ihtiyaçların değişimi var ve başka ülkelerin de bir tehdit algısı var. Bu anlamda Roketsan'a ilgi doğudan başka yönlere de döndü mü? Başka ülkelerde de batıdan da bir daha sormak. Evet, son zamanlarda özellikle Avrupa'dan çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Avrupa ülkeleri de artık savunma harcamalarını artırdığı için bu konuda ciddi taleplerle bize gelmeye başladılar. Ancak bu ağırlık olarak Asya Pasifik, Afrika, Orta Doğu, oradaki pazarları ağırlığını azaltan bir etkiden ziyade onların üzerine eklenen bir talep olarak görmek lazım. Özellikle son zamanlardaki gelişmelere paralel olarak ülkelerin savunma ihtiyacı ve savunma ihtiyaçlarına yönelik olarak harcama isteklerinde ciddi bir artış var. Dünyada da bu tip sistemler üretebilen ülke sayısı çok fazla değil. Bu talebi karşılayacak, sahada kendisini ispatlamış ürüne sahip olan Türkiye, bu anlamda Avrupa'da da bundan sonraki dönem içerisinde de ciddi bir artı sağlayacağını düşünüyorum. Zaten savunma sanayi ürünleri işte geçtiğimiz yıldan itibaren Avrupa ülkelerinde de somut karşılıklarını bulmaya başladı. Bundan Roketsan olarak da bizler payımızı alacağız inşallah. Peki Avrupa ülkelerinin aynı zamanda bir diğer özelliği NATO paktı çoğunlukla. NATO paktı üyesi olması. Evet. Olmayanlarda mutlaka var. Ama Türkiye'nin NATO üyesi olması, bu sistemlerin NATO'ya kolay entegre olması bir avantaj olarak geliyor mu? Tabii. Yani sadece NATO üyesi olan ülkeler için değil. NATO envanterinde olan, NATO'ya entegre olabilecek, o standartlara göre geliştirilmiş olan Türk savunma sanayi ürünleri dünyanın her yerinde ilgi görüyor. NATO'nun mevcut NATO üyesi ülkeler için bu ekstra bir avantaj sağlıyor. Çünkü altyapı, entegrasyon, bu silah sistemlerinin üzerinde çalıştığı platformdan Türkiye'dekilerine benzer yapıda olması, bunların hepsi bizim için entegrasyon avantajı ve kullanım avantajı olarak yansıyor. Türkiye bir NATO üyesi ülke olarak bu özellikle silah sistemleri, savunma sistemlerini NATO standartlarında geliştiriyor olması bu anlamda baktığınızda Avrupa pazarı için avantaj. Ama aynı zamanda NATO üyesi olmayan ülkeler için de bir artı bir özellik sağlıyor. Türkiye aslında dünyaya bakıldığında modern teknolojiyi savunma sanayine entegre etmiş, hatta birçok ülkeden bazı alanlarda çok ön plana çıkmış ürünleri olan bir savunma sanayi ürünü sağlayıcısı olarak dünyada şu anda rekabet içerisinde kendisini ön plana doğru çekmeye çalışıyor. Bunun en önemli özelliği dediğim gibi bu ürünlerle mevcut platformlara ve mevcut altyapılara artı özellik katmanın, entegrasyon maliyetlerinin düşük olması Türkiye için çok büyük avantaj. Bu da NATO entegrasyonu ve konusunda da büyük bir avantaj olarak ortaya çıkacak Avrupa ve NATO üyesi ülkeler için özellikle.
Roketsan deyince daha çok bu aralar özellikle silahlı bir İHA'yı, Bayraktar'ı daha çok beraber kullanıldığı için MAMC'yi Evet, hatırlıyoruz. evet, evet. Azerbaycan'da çok etkin bir şekilde bu ikili kullanıldı ve daha sonrasında da Azerbaycan Cumhurbaşkanı biraz medyada, kamuoyunda okuduğumuz kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bazı konularda bir değişim için destek almayı dile getirdi. Bu konuda Roketsan'ın bir projeksiyonu var mı? Sizin bir çalışmanız var mı? Azerbaycan bizim için çok ayrı bir ülke. Yani Azerbaycan kardeş ülkemiz. Türk Silahlı Kuvvetleri kullanmış olduğu sistemlerde elde etmiş olduğu başarıları dediğim gibi devletimizin bu konudaki yönlendirmesine göre kardeş ülkemiz Azerbaycan'la da paylaşmaya çalışıyoruz. Bu kabiliyetlerin birçoğu zaten şu anda biliniyor. Azerbaycan'ın bu konudaki ihtiyaçlarını milli yerli imkanlarla Türkiye'nin karşılaması kadar doğal bir şey olamaz. Orada ne ihtiyaç varsa tabii bu normal prosedürel yaklaşım içerisinde Türk savunma sanayi tarafından karşılanmaya çalışılıyor. Roketsan da üzerine düşen görevi yerine getirmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizim sistemlerimizin aslında en başarılı kullanımlarını Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu sistemlerin en üst seviyedeki harekata hazırlık ve combat proven dediğimiz yani sahada kendisini ispatlanmış ürün olarak ortaya çıkmasında en büyük destekçimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki yakınlaşma beraberinde tabii ki savunma sistemlerinin de benzer bir doğrultuda ilerlemesini getirecektir. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanmış olduğu özellikle İHA mühimmatları ve gelişmiş füze çözümleri konusundaki en büyük sağlayıcılarından bir tanesi Roketsan olduğu için bunun bir doğal bir parçası olarak da Azerbaycan'da bizim için önemli bir ülke ve bu sistemlerin kullanıcısı olacak diye değerlendirebiliriz. Ağustos ayında gerçekleşen İDEF fuarında özellikle Afrika'dan çok sayıda Türkiye'ye heyet geldi. Evet. Ve Roketsan'ın da bildiğimiz kadarıyla önemli çalışmaları oldu, görüşmeleri oldu. Buradan bir işbirliğine gidiş, bir vizyon Afrika için çıktı mı Roketsan adına? Elbette. Aslında Türkiye'nin Afrika'da gerçekten çok ciddi bir çalışması var. Afrika ülkeleriyle hem ticari anlamda hem de savunma işbirlikleri anlamında çok ciddi çalışmaları Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız beraber yapıyor. Bu doğrultuda özellikle Afrika'daki ülkelerin savunma ihtiyaçları ve bu savunma ihtiyaçlarının karşılanması için ikili işbirlikleri anlaşmaları imzalanıyor. Ve bu anlaşmaların parçası olarak Türk savunma sanayi ile Afrika'daki ülkeler arasında ciddi bir işbirlikleri oluşacak. Yani bu kaçınılmaz bir şekilde oluşacak. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın en son yapmış olduğu Afrika ziyareti sırasında da bizler savunma sanayi olarak çok ciddi görüşmeleri de beraber heyette yaptık. O görüşmelerin akabinde orada özellikle savunma sanayi işbirlikteliği konusunda da çok büyük bir potansiyel olduğunu da gördük. Bundan sonraki dönemde sadece Roketsan olarak değil, Türk savunma sanayinde yer alan bütün firmalar için Afrika gerçekten iyi bir pazar olarak, iyi bir işbirlikteliği ortam olarak ön plana çıkacaktır diye değerlendiriyorum. Ki Afrika büyük bir kıta ve her tarafın farklı ihtiyaçları var. Kuzeyin ihtiyaçlarıyla Sahara altının ihtiyaçları farklı. Roketsan'ın burada öncelikle ön plana aldığı bir bölge var mı? Sahra altı şu anda daha hızlı ilerleyen bir alan diyebiliriz. Ancak her iki taraf için hem Kuzey Afrika için hem de Sahra altı için farklı çözümlerle, farklı yeteneklerle Roketsan iş geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece tek başına sürdürmüyor. Savunma Sanayi Başkanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon halinde orada özellikle savunma alanındaki işbirliklerini geliştirmeye çalışıyor. Peki Sahra altı için farklı, Kuzey için farklı bir çözümler varsa orada ön plana çıkan ürünleri söyleyebiliyor muyuz? Aslında Roketsan'ın tüm ürünleri Afrika'nın genelinde ilgi görüyor. Hem Sahra altında hem Kuzey Afrika alanında diyelim. Ülkelerin ellerindeki envanter ve ellerindeki kabiliyetleri örtüşecek, onların kabiliyetlerini artıracak ürünler daha çok bölge olarak değil ama ülke olarak farklılaşabiliyor. Yani işte Senegal'in ihtiyaçlarıyla Nijer'in ihtiyaçları farklılaşabiliyor. Kendi bulundukları hem
ortam hem de ellerindeki mevcut altyapılar anlamında baktığımda. Türk savunma sanayi aslında sözlerimin ilk başında söylediğim gibi bu çözüm oluşturma konusundaki esnekliği ve teknolojiyi kendisinin geliştirmenin vermiş olduğu avantajla her platformda ürünleri kullanıcının isteği doğrultusunda entegre edip kullanım şansı verebiliyor. Bu anlamda baktığınızda Roketsan'ın aslında dünya genelinde ilgi gören bütün ürünleri orada da aynı şekilde ilgi çekiyor diyebiliriz. Tabii orada biraz daha bütçe kısıtları ve şeyler fazla. Daha maliyet etkin çözümler, teker tarafından kullanılabilen kompakt çözümler çok daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Şimdi biraz güncel konulara, biraz daha günümüzdeki son dönemdeki gelişmelere bakarak bazı sorularım var. Özellikle son bir yıldır Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki ortamı yumuşuyor. Biraz daha bir dünya dengelerinde değişim görüyoruz. Bununla beraber daha önceki soğumuş olan veya mesafeli olan ilişkilerin tekrar ısındığını görüyoruz. Türkiye'nin uzun zamandır Amerika ile olan örneğin ilişkilerinde bir soğuma vardı. En son biraz daha yaklaştığını görüyoruz. Örneğin F-35 programından Türkiye çıktı ve beraberinde Roketsan'ın Lockheed Martin'le beraber götürdüğü SOMJ programı o taraf için, Türkiye'nin kendi tarafında devam ediyordu ama o taraf için çıkmıştı. Tekrar böyle bir konuda gündeme gelmesini bekler miyiz? F-35 kullanıcı ülkelere SOMJ'nin satışı gibi bir şey mümkün olabilir mi? Önümüzdeki dönemde. Aslında SOMJ'nin çalışmalarında herhangi bir aksama yok. Şu anda biz SOMJ'nin geliştirilmesine devam ediyoruz. TÜBİTAK SAGE ile beraber. SOMJ'nin ama ana platformu F-35'ten MMU'ya kaydı. Yani bizim milli muharip uçağımız için SOMJ'yi kullanacak bir düzlemde hareket ediyoruz. SOMJ aynı zamanda F-35 gibi modern platformlardan kullanılacak bir mühimmat olarak da dünyada bir pazar payına sahip olacak. Sadece bu platformlar değil, aslında SOMJ'nin entegre edilebileceği herhangi bir platformda SOMJ'yi biz ürün olarak uluslararası pazarda da sunmayı düşünüyoruz. Onun da çok ciddi bir talebi var sonuçta. Ama önceliğimiz şu anda dediğim gibi ilk başta F-35 için başlamış olsa bile o şeyden sonra Türkiye'nin F-35 programının dışında kalmasından sonra biz orada herhangi bir gecikmeye veya herhangi bir ilerlemede sıkıntıya yol açmadan MMU'nun bir silah sistemi olarak kullanabileceği bir mühimmat olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah MMU ile beraber SOMJ'de kullanıma girecek. Bunun için çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Genel bir soru olarak sorayım. Batılı ülkelerle bu çerçevede İngiltere olur, İtalya olur, İspanya olur, Fransa olur. Geçmişte bazılarıyla tabii ilişkilerimiz hep sıcaktı ama geçmişte biraz daha mesafeli olduğumuz ülkelerle şimdi hem ham madde hem ara madde temini hem de onlara ürün satışı veya işbirliği konusunda yeni bir ortam var mı? Yani şöyle aslında bize uygulanan yaptırımlar, bize uygulanan gizli ambargolar aslında bizi çok geliştirdi. Yani Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, aynen öyle. Biz şu anda ürünlerimizde aslında çok büyük miktarda milli imkanlarla geliştirdiğimiz çözümleri kullanıyoruz. Bu anlamda baktığımızda geçmişten çok daha iyi bir noktadayız. Artık Avrupa bize ürün sağlayıcısı değil de bizim için doğal bir pazar olarak ortaya çıkmaya başladı. Bu ilişkilerin gelişmesine beraber, bu ilişkilerin gelişmesiyle beraber Avrupa'da da dünyanın geri kalanında olduğu gibi iyi bir pazar oluşmasını bekliyoruz açıkçası. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanmış olduğu sistemlerin her biri aslında Avrupa ülkeleri açısından da referans ürünler olarak ortaya çıkıyor. Sahadaki başarıları, kendilerini kanıtlamış olan ürünler doğal olarak kendilerine bir pazar buluyorlar. Bu anlamda baktığımızda ilişkilerin gelişmesi, iyileşmesi bizim pazar anlamında bize çok büyük katkı yapar diye düşünüyorum. Ama zaten geçmişten gelen bu ambargolardan çok ciddi dersler çıkartıp kendi çözümlerimizi bulduğumuz için hani tekrar o ürün sağlayıcı tarafa geçmeyi çok düşünmüyoruz açıkçası. Ukrayna'da biraz evvel hep bahsettiğimiz SİHA'larla beraber, TB2'lerle beraber MAMLE, MAMC'ler çok etkin bir şekilde kullanılıyor.
Buradan size gelen bir feedback, bir geri besleme, bir bilgi var mı? Sizin edindiğiniz bir Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi kullandıkları dışında böyle yeni bir şeyler yapabiliriz ya da bunu şu şekilde değiştirebiliriz demenizi sağlayacak bir bilgi geliyor mu? Yeni bir çalışma var mı önümüzdeki dönemlerde? Aslında şöyle söyleyebilirim. Bizim şu anda SİHA'larımızı ve mühimmatlarımızı en etkin kullanan ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. Zaten o kadar değişik alanlarda, o kadar da değişik tecrübeler edindi ki silahlı kuvvetlerimiz. Mamle, mamce gibi ürünlerimiz şu anda dünyada bu anlamda en tekamül etmiş, en kendini ispatlamış ürünler olarak ortaya çıkıyor. Çok fazla yeni bir şeye ihtiyaç duymuyoruz açıkçası. Bizim silahlı kuvvetlerimizin vermiş olduğu feedbackler aslında bizim ürünlerimizin geliştirilmesi için bize yetiyor. Bunları da sahada gerçekten çok ciddi bir şekilde etkilerini görüyoruz. Şu anda bizim bu ürünlerimizi tabii sabit teknolojisini dondurduğumuz bir yapıda değil, çeşitli varyantlarını geliştirmek, üzerine daha farklı sistemleri entegre etmek, farklı tehditlere angaje edebilecek hale getirmek için de çalışmalarımız sürüyor. Çok farklı özelliklerle bu ürünlerimiz yakın zamanda inşallah kendisini gösterecek. Bunların birçok özelliği, modern silah sistemlerinde olan birçok özelliği peyderpey biz sistemlerimize katmayı düşünüyoruz. Bunlar ne için yapıyoruz? Aslında bu silah sistemlerinin vuruş etkinliğini ve kullanım konseptini kolaylaştırmak için yapıyoruz. Bu anlamda bizim en büyük destekçimiz kendi silahlı kuvvetlerimiz diyebiliriz. Peki şey olarak söyleyeyim, farklı kelimeleriyle biraz üstü kapalı kaldı. Peki biraz daha bunları eğer yapabilir misiniz? Yeni dönemde... Özgür Bey, aslında bütün dünyadaki algı yeni sensörlerin, yapay zekanın, işleme kabiliyetinin, görüntü işlemenin ve sensör entegrasyonunun sürü kabiliyetlerinin silah sistemlerinin entegrasyonunu öngörüyor. Bizim mini akıllı mühimmat ailemiz bu teknolojilerin hepsini kullanabilecek şekilde değişim gösteriyor. Bu kadarını söylemek herhalde yeterli olur diye tahmin ediyorum. Peki. Çok teşekkür ederim efendim soruları yanıtladığınız için. Ben teşekkür ediyorum.